iPhone satan yere geldim. Burada arkadaşla da konuştum. Sağ olsun bana bütün bilgileri verdi. Ben buraya yazdım. Karşıda gördüğünüz yer Şii Camii. Burada da 1745 yılından Osmanlı'dan kalma Sünni camisi arkadaşlar. Biri Sünni, biri Şii imamı. Burada 5 defa ezan okunuyor. Şiiler 3 defa namaz kılıyor. Sünniler 5 defa namaz kılıyor. İşte karşınızda Fırat'la Dicle'nin birleştiği Şattul Arap. Ben de baktım lan böyle bir şeyler var paketlemişler dedim, ne lan bu uyuşturucu mu torbacı falan mı dedim. Dicle ile Fırat'ın birleştiği yer Şattul Arap. Arkadaşlar herkese günaydın. Dün bayağı yorulduk. 10.30-11'e kadar uyumuşum. Hasan tabii benden önce uyanmış. O nasıl kalktı bilmiyorum o erken saatte de. Şimdi gidip kahvaltılık bir şeyler alacağız. Ama böyle bir hengamenin içine düştük. Trafik böyle çok fazla var. Herkes bir yerlerden çıkıyor falan. Kazasız belasız gideceğimiz yere varırsak iyi olur. Dönüşte sizlere evlerini göstereceğim. Evlerinde hurma bahçeleri falan var. Böyle büyük evleri var. Bildiğim bir aşiret yani bunlar. Çevrede ne kadar ev varsa hepsi onların akrabaları, işte amcası, abileri falan filan. O tür bir yer. Orayı size mutlaka göstereceğim. Şimdi karşıda balıkçı gördüm de tam söyleyemedim. Bir de bugün bir balık yiyeceğiz. Mezgof balık. Bir de bir cami var. Osmanlı camisi. İnşallah olursa oraya gideceğiz. Aşur denen bir yer var. Aşur Market. Irak'ta, Basra'da çok popüler. Oraya gideceğiz. Geldikçe sizlere göstereceğiz arkadaşlar bugün. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bir de size anlatmak istediğim bir konu da var. Irak'ın birçok yerinde bu Suriye'de yaşanan olaylardan dolayı birkaç gündür yakıt yok. Yakıt sıkıntısı var. Yakıtı biten araçları şimdi size göstereceğim. Göreceksiniz, şaşıracaksınız. Herkes sağın soluna çekmişler. Kara borsa yakıt falan var. Almaya çalışıyorlar sağdan soldan buldukları kadar. Bir de sattıkları yakıtı da normal fiyattan satmıyorlar. Eskiden 30-35 centti. Şu an 1 dolar, 1,5 dolar civarında litresini satıyorlar. Yani insanlar burada o Suriye'deki yaşanan olaylardan dolayı bayağı sıkıntıdalar. Şu sağda görmüş olduğunuz araçların da hepsi yakıt probleminden dolayı yakıt almaya gelmişler. Yakıt bekliyorlar. Burada da yakıt satın alıp işte gidecekleri yere falan gidecekler. Selamünaleyküm. Arkadaşlar şimdi Hasan'ın daha önce okumuş olduğu okula geldik. Burada özel bir okul burası. Ama efsane yapmışlar okulu. Şöyle size göstereyim. Böyle stadyuma benzetmişler. Halılar falan var. Burada karışık öğrenciler var. Yani 50 dolardan 1500 dolara kadar yıllık okuyabiliyorlar. Hani vermeleri gereken para minimum 50.000 dolar. Maksimum 1500 dolar. Ama bu para da sınıfına göre değişiyor. İşte hani fen bilimleri mi okuyacaksın, işte Türkçe, matematik mi, buna benzer böyle burada da ayrı bölümler var. O yüzden biraz karışık. Ben ama fiyatları en aşağısına en üstüne size söylüyorum. Şimdi okulda işimiz bitti. Okulda gidiyoruz. Burada böyle bir araçlar var arkamda, belki görüyorsunuzdur. Burada trafik problemi çok oluyor. Bir de okul çıkışı olduğu için ana baba günü. Kimi aileler gelip çocuklarını kendisi alıyor. Kimi servisle götürüyor ama çocuklar kendi başına çok fazla gitmiyor gördüğüm kadarıyla. Bilmiyorum. Küçük çocuklar olduğu için herhalde Türkiye'deki gibi insanlar şey yapmak istemiyorlar. Bırakmak istemiyorlar. Böyle bir yer. Şöyle size servisi de göstereyim. Böyle insanlar gidiyor. Bir manava geldik şimdi. Karpuz alacağız, kavun alacağız. Böyle bir yer. Bunların hepsi İran'dan geliyormuş. Şimdi kilogramını falan soracağım ne kadar. Kilosu 16-17 lira karpuzun. Şu. Bunun kilosu 500 dinar, daha ucuz. Yani 30-35 sente geliyor. Brat, Voteta 1 dolar. Arkadaşlar kavunun kilosu 1 dolarmış. Kavun biraz pahalı. Irak karpuzu içi sarı oluyor. Kilosu 1000 Irak dinarı. Arkadaşlar şimdi karpuz almaya, kavun almaya falan manava gittik ya. Gittikten sonra ne demiştim size? Hani yolda benzin problemi var demiştim. O benzin problemi hala devam ediyor. Kilometrelerce böyle artmış, daha da büyümüş. Şimdi size geçerken göstereceğim. Şöyle bakın. Basra'nın en popüler mezgof balığını almaya geldik şimdi. Arkadaş siparişini vermiş. Değişik bir hazırlama tarzları var. Şu görmüş olduğunuz yerlerde. Ama acayip lezzetli. Selamünaleyküm. Selam. Şöyle hazırlıyorlar. Şimdi bunları alıp götürüp güzelce yiyeceğiz. Acayip güzel, lezzetli oluyor. Yanında hemen bir yer var. Orada satıyorlar. Hurma satanlar da var böyle. Sineklerden bayılmışlar ama. Selamünaleyküm. Şinalek.
Hayakallah Habibi. Arkadaş dedi senin için yakalayayım dedi. Bu Basra'da, Irak bölgesinde falan acayip güzel, efsane bir balık. Lezzetli oluyor. Gerçekten olmuş abi. Şükran. Şükran. Arkadaşlar şimdi yemeğimizi hazırladık. Mezgof. Irak'a gelirseniz mezgof yemeden Basra'dan kesinlikle gitmeyin. Şimdi size gösteriyorum bakın. İşte karpuzumuz, kavunumuz. Buna berhi diyorlar arkadaşlar. Efsane güzel bir şey. Şöyle salatalarımız var, turşularımız var. Şu da bizim mezgof dedikleri balık. Basra'ya ait efsane. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Bu da bizim cemaatimiz. Bu da Hasan kardeşim. Arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik. Çayımız geldi. Çayımızı şöyle çok güzel bir bardakta getirdiler böyle tam Irak tarzında. Ağzına kadar dolduruyorlar. Buradaki kültür biraz farklı. Şimdi çaydanlığı da size göstereceğim. Burada Hasan böyle dolduruyor çayı. Şu da bizim çaydanlığımız. Buraya Брат, это называется как диван? Это комната. Что называется? Дивания? Divanina. Arapça divanina diyorlar. Böyle bir misafir odasında böyle çay içiyoruz. Burada da yanımızda abimiz var. Hasan'ın amcası oluyor. Hasan, şükran brother. Спасибо за все. Вообще все прекрасно. Вкусно рыба, вкусно рис, вкусно салат. Все вкусно вообще. Спасибо брат мой. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şimdi böyle Hasan kardeşimle beraber onların bahçesi var. Hurma bahçelerinden böyle gezeceğiz. Bu kışlık hurmaymış. Doja berhi de. Bu berhi değil, bu başkaymış. Kışlık hurma. Ya da perveras oluşur. Böyle bir yer yapmışlar. Efsane olmuş, kocaman. Burayı bir çiftlik gibi düşünebilirsiniz. Abi böyle hurma bahçelerimin olmasını isterdim ya. Orada işte böyle kazları var, tavukları var. Burada bizim Haydar var. Kardeşim. Haydar şunonek. Haydar Ziyan. Kolizeyn. Mia mia ha? Haydar da biraz utanıyor ama iyi çocuk. Gittik onu okuldan getirdik. Böyle bir bahçe herkese nasip olmaz. Adamların atalarından artık babasından, dedesinden bir şekilde almışlar, yapmışlar. Gelip işte burada oyun oynayanlar, işte ne bileyim kendilerine piknik yapanlar burada zamanını geçiriyorlar. Evlerinin sağındaki ev onlara ait, solundaki ev onlara ait. Hep böyle birler ve birbirlerinden de hiç böyle bir ayrımcılık da hiç yok. Herkes herkese saygılı, büyük büyüğünü biliyor, küçük küçüğünü biliyor. Hele okula falan gittiğimizde acayip böyle bir saygı vardı. Bizim işte arkadaşın tanıdıkları, akrabaları, neyse yeğenleri, kuzenleri acayip böyle bir saygılılar. Ondan sonra hocaları var, öğretmenler falan. Öğretmenleri gören öğrenciler falan sürekli elleri önünde el pençe yapıyorlar abi. Anlamadım. Yani birçok öğrencinin elini yan yana getirip durduğunu gördüm. Acayip böyle bir saygılılar. Özellikle büyükler küçüklerine, küçükler büyüklerine böyle süper bir saygı, hürmet var. Çok beğendim. Umarım bu bizde de bir gün olur yani. Bizde o kadar olmadığını biliyorum. Burayla karşılaştırdım. İnşallah bir gün bizim burada da olur. Брат, вот эти маленькие, да? Потом вы будете положить сюда? Burada da böyle küçüklerini böyle yetiştiriyorlar arkadaşlar saksıda. Bunlar da тоже berhi'de. Bunlar da yine berhi hurması arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunlar büyüdükten sonra уже много места есть, да, здесь? Burada yerimiz çok diyor. Yetiştirip buraya ekeceğiz, büyüteceğiz. İşte bu artık kendisine, çocuklarına, eşine, dostuna komple kalacak. Biz de bu bahçenin tadını çıkaracağız. Ondan sonra zamanımız oldukça yine gidip Basra'nın Aşur denilen pazarını, onun yanında bir Osmanlı camisi var, onu böyle birkaç tane lokasyonu sizlere göstereceğim arkadaşlar. On zaminye değilim. Arkadaşlar şimdi ben Hasan'ın amcası Mecit abi hep beraber bu Osmanlı camisine gidiyoruz. Orada birkaç nokta var size anlatmak istediğim. Arkadaşlar dünkü yere yine geldik. Bu korniş dedikleri yer İtalyan köprüsü karşıda. Burada o size bahsetmiş olduğum cami buraya yakınmış. Biz dün geldiğimiz zaman fark etmedik burayı. Şimdi bizim Hasan'ın amcası var.
O dedi ki ben yerini biliyorum, oraya yakın dedi. Şimdi birazdan oraya geçeceğiz. Dünkü yürüdüğümüz yeri şimdi de arabayla geziyoruz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir yer yapmışlar ya. Burada yani insanlar gelip burada stres atıyor, sıkıntısını atıyor, problemini atıyor. Genelde de bu caddede lüks arabalar oluyor. Böyle biraz da gençlerin takıldığı bir yermiş gibime geldi. Fena değil. Arkadaşlar bu bulunmuş olduğumuz yer Saddam Hüseyin'in bölgesiymiş. Он жил здесь или как? Его это Saddam Hüseyin'in bölgesi dediler arkadaşlar buraya. Abi bizi buraya getirdi. Değişik bir yer. Bu içeriye giriş yokmuş arkadaşlar. Şu an içeri giremiyoruz. Dün tekneyle gidip size göstermek istediğim yer vardı ya. Burası orası işte. Hani buraya tekneyle de gelebiliyorsun dedi Hasan. Biz işte arabayla gelme kısmet oldu. Saddam Hüseyin'in yaşadığı yer, Saddam Hüseyin'in sarayı. İşte karşınızda İtalyan köprüsü. Diğer taraftan çekiyorum. Basra gerçekten gelinmesi gereken yerler listesine alınmalı. Buraya gelirseniz şöyle bir 3 gün ayırın. Burada sokak lezzetleri var. Falafel denen bir sokak lezzeti var. Ondan sonra Basra kebabı var. Bunların kendi tarzında yapmış olduğu bir kebap. Ondan sonra kendi çorbaları. Böyle değişik lezzetleri var. Gelirseniz %100 beğeneceksiniz. Ben elimden geldiği kadar, yediğim kadar müsait oldukça çekebildim. Hani çekemediklerim falan da oldu. Benim hoşuma çok gitti burası. Ben fırsatını buldukça, hani izin de alabildikçe geleceğim. Hem zaman geçirmek için. Bir de şu an hava iyi. Böyle bir hava yok. Sıcak bir hava yok. Çok öyle soğuk bir hava da yok. Yani üstümde şu an montum var. Montumla böyle bir 5 dakika yürüyüş yaptıktan sonra ısınıyorum. Hemen çıkartmak istiyorum falan. Şimdi şöyle size etrafı da göstereyim. Buraya korniş diyorlar. İnsanlar işte böyle akşamları saat yemekten sonra geliyorlar. Yürüyüşünü yapan, çayını kahvesini içen, insanlar da böyle çay satan çocuklar oluyorlar. Böyle bir kardeşim var çocukları eğlendirmek için. Mesela burada böyle çay satıyorlar. Selamun aleyküm. Talata. Vahed. No. Habibi şeker maku. Şeker, vahed şeker maku. Böyle kardeşim çay dolduracak bize. Şino. Hap. Bunların da içinde çekirdek varmış arkadaşlar. Take it brother. Ben de baktım lan böyle bir şeyler var paketlemişler dedim ne lan bu uyuşturucu mu bu çocuk torbacı falan mıydı? Meğerse çekirdekmiş. Şükran Habibi. İran çaylar da efsane oluyor ya. Süper. Şu suyun güzelliğine baksanıza arkadaşlar. Efsane değil mi ya? Selamünaleyküm. Şuna ne? Bir yanımızda İtalyan köprüsü. Bir yanımızda yani dünyanın en önemli noktalarından bir tanesi olan Dicle ile Fırat'ın birleştiği yer. Şattul Arap. Oh. Aferin. İşte karşınızda Fırat'la
Dicle'nin birleştiği Şattul, Arap ve karşınızda bulunan köprünün adı da İtalyan Köprüsü. Yine burada kardeşlerimiz çiçek satıyorlar, çay satıyorlar. Selamünaleyküm. Sünanek. Arkadaşlar, şimdi size bahsetmiş olduğum Sünni Camisi ve Şii Camisi'nin yanlarına geldim. İki cami yan yana bulunuyor. Şöyle arkamda görüyorsunuz. Bu karşıda görmüş olduğunuz cami Şii Camisi. Burada günde 3 kere namaz kılınıyor. Burada şöyle bir durum var. Şimdi size anlatayım. Normalde namaz 5 defadır. 5 kere okunur. Okunması gerekir, kılınması gerekir. Ama burada yani Şiiler genelde 2 tane zamanı birleştiriyorlar. Ondan sonra 3 rekata düşürüyorlar. Yani yine 5 rekat kılınmış oluyor. Ama bunu 3 defada yapıyorlar. Şimdi bu yanda görmüş olduğunuz Osmanlı'dan kalma olan Sünni Camisi, burada günde 5 defa ezan okunuyor ve 5 defa ayrı ayrı namaz kılınıyor. Burası 1745 yılından kalma bir yer. Çok eski. Bayağı da böyle bir tadilat yapılmış zamanında ama yine bugün gelip baktığınız zaman çok hasar görmüş. Sağına soluna böyle ne bileyim ufak tefek yazılar yazılmış. Şöyle baksanız da böyle ne bileyim bir şeyler falan, yağ mı diyeyim ne diyeyim, böyle bir parça bir şeyler atmışlar. Zarar görmüşler. Bunları sonradan yapmış olabilirler. Hani tadilat yaptıkları zaman. Ama şu iç kısımda kalan yerler falan, bunlar Osmanlı mimarisi. Bir de şöyle güzel bir lokasyonda, size lokasyonu da göstereyim. Tam böyle Kordiş dediğimiz yer vardı ya arkadaşlar. Zaten şurada Luna Park'ın ışığı da yanıyor. Köprülerin ışığı falan da yandı. Tam böyle Basra merkeze yakın bir yerde. Yani Basra merkez olarak geçtiği için bu Korniş bölgesi, sahil yolundan bahsediyorum. İşte burası da Sünni Cami. Şimdi içeri giremiyoruz. Niye içeri giremiyoruz? Çünkü kapalı. Türkiye'deki gibi camiler 7/24 açık değil arkadaşlar. 1745 yılında yapılmış. Normalde içeri girebilirdik ama işte saatlerini bekleyip denk gelmek lazım. Bizim de işte uğrayacağımız başka yerler de var. Ya ben zaten Irak'tayım, Basra'dayım. Fırsatını buldukça geleceğim. Böyle şu YouTube'daki arkadaşları izlediğim zaman bu kapıların falan içerideki hocalarla falan konuştuklarında orijinal olduğunu falan söylemişlerdi. Şimdi biz tabii içeri giremiyoruz. Arkadaşlar buranın 2 tane imamı var. Biri Sünni, biri Şii imamı. Burada 5 defa ezan okunuyor. Şiiler 3 defa namaz kılıyor. Sünniler 5 defa namaz kılıyor. Burada iki taraf arasında hiçbir problem yok. İnsanlar beraber çalışıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Hani böyle anlatıldığı gibi değil. Kesinlikle ama kesinlikle olur da bir konu açılırsa yarın bir gün buna inanmayın. Çok büyük fitne fesat falan yapılıyor. Yani bundan hiçbir şüphem yok benim. Sizden de ricam bu tür şeylere kesinlikle gelmemek lazım, oyunlara falan. Sonuçta hepimiz insanız, fark etmez hangi dine, hangi mezhebe bağlı olduğumuz. O yüzden sizden ricam mutlaka ama mutlaka çok dikkatli olun. Bizlere zarar vermeye çalışmasın. Karşıda gördüğünüz yer Şii Camii. Burada da 1745 yılından Osmanlı'dan kalma Sünni Camisi arkadaşlar. Çok tarihi, çok eski bir yer. 1745. Yani buraya bir bakım yapılsa falan bura bildiğiniz müthiş bir yere döner ya. İçerideki mimari Osmanlı mimarisi, zaten bizler hep birçoğumuz biliyoruz ama yine de söylemek istedim sizlere. Bir de burada sizlere söylemek istediğim bir durum da var. Mesela ben burada çalışırken buradaki insanlar Şii oldukları için onlar, biz ne diyoruz mesela herhangi bir problem olduğu zaman ya Allah ya Muhammed diyoruz. Mesela burada Hazreti Ali çok önemli olduğu için Hazreti Hüseyin, Abbas. İnsanlar burada biraz daha şey diyorlar. Hani ezan okunurken Hasan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en aliyen Muhammed Resulullah, eşhedü enne Ali veliyullah. Ha. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. No, давайте скажи. Давай.
Şiilerin ezanı şöyle oluyor. Bak Hasan söyleyecek. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله. Yani Şiilerin ezanında bu şekilde söyleniyor. Ama Sünnilerinkinde normal Türkiye'deki gibi okunuyor. Böyle ufak tefek farklar var. Mesela yerden bir şey kaldırırken onlar ya Ali deyip kaldırıyorlar. Biz ne diyoruz? İşte ya Muhammed. İşte böyle ufak tefek farklılıklar var ama burada Sünni, Şii bir problem yok. Herkes herkesi seviyor. Herkes herkese saygılı. Zaten bakın bir cami burada, diğer cami yan tarafta. Hocalar birbirine gidip bir ortam var yani. Medeniyetlerin, yani Mezopotamya'da da medeniyetin beşiği arkadaşlar. Çok bir şey anlatmama gerek yok da size. Yine de bildiklerimi anlatmaya çalıştım. İnşallah sizin için iyi olmuştur. Arkadaşlar telefon fiyatlarını öğreneceğim. iPhone'ların fiyatlarını, iPhone'ları falan yazacağım. Bir de gelmişken burada size meyveleri göstereyim dedim. Selamünaleyküm. Burada mesela böyle çilekler var. Hindistan cevizi, işte kestane, hurma. Mangolar var. Maşallah. Bunların fiyatını şimdi soramıyorum. Hasan yanımda değil. Hasan'ı bulup öyle sorabilirim. Çünkü Arapça hiç bilmiyorum arkadaşlar. Hele rakamlar falan bayağı zor. Ben o yüzden rakam konusu falan işin içine girdim mi şey yapıyorum. Donup kalıyorum. O yüzden şimdi Hasan'ı bulayım, Hasan'ı alayım. Beraber bir gidelim şu telefonculara girelim. iPhone fiyatlarını öğreneyim. O da işinize yarayacaktır. Böyle çerezci abilerimiz çerez satıyorlar. Biz de burada böyle bir printer satın aldık. Hasan şimdi printeri koyuyor böyle. iPhone'culara doğru gidiyoruz. Bu solda da böyle size bahsetmiş olduğum bu şey işte bu arkadaşlar. Burada böyle arkadaşlar falafel hazırlıyorlar. Çok güzel, çok lezzetli diyorlar. Biz de bir tane yiyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Oo. Ağzım yandı ya. Bu arkadaş sağ olsun hemen ben gelir gelmez bir tanesini aldı bana verdi, ısmarladı. Irak'ta böyle arkadaşlar. Bir yere gittiğiniz zaman bir şey yiyeceğiniz zaman hemen size ısmarlıyorlar. Para falan vermenize gerek yok. Zaten yabancı olduğunu gördükleri zaman aşırı böyle bir misafirperverler. Böyle de güzel bir şey. Gelirseniz bence bir tatın, beğenirsiniz. Arkadaşlar olur da Irak'a, Basra bölgesine ya da Kuzey Irak'a gelirseniz şu arkamda gören Jibal yazan bir yer var. Burası Teknosa gibi, Mediamarkt gibi bir yer. Gelirseniz mutlaka buralarda alışveriş yapın. Şimdi içeri girip sizlere göstereceğim. İnşallah izin verirler. Jibal'a girdik arkadaşlar. Jibal'da video çekmemize izin vermediler. Biz de başka bir yere geldik. Hemen yanında. Burada mesela iPhone 16 Pro Max var. 256 GB. Şöyle. $1300 arkadaşlar. Bu iPhone $1300. Arkadaşlar şimdi nereye geldim? Babil Aslanlı heykeli var burada. Şimdi onu size göstereceğim. Şöyle arabaları da bana çarpmadan geçeyim. Böyle bir güzel bir yer yapmışlar. Güzel bir meydan. Babil Aslanı dünyaca ünlü. Kısmet olursa bir gün Babil'e de gideceğim. Öyle bir yer. Babil Aslanı karşınızda. Basra merkezde. İnşallah oraya gitmek de kısmet olur. Şimdi arkadaşlar o Aşlar dedikleri büyük bir pazar var diye oraya geldim. Birçok kısmı kapanmış dediler, yetişememişti ama hani gördüğüm kadarıyla size göstereceğim. Mısır çarşılarına benziyor. Böyle sağda solda dükkanlar, kıyafet. Kıyafetlerin çoğu zaten Türkiye'den geliyor. Size daha önce söylemiştim. Kıyafetler genelde Irak'ta Türkiye'den biraz daha pahalı. Ama şeylerden bahsediyorum. Bizim o Türk ürünlerinden bahsediyorum. Normalde eğer Türk ürünü olmayanlardan aldığın zaman hani kendi ürettikleri falan da var. O zaman fiyatlar daha uygun oluyor. Onu da size söylemiş olayım. Kış geldiği için artık insanlar kış modasına geçti. Şöyle karşıda işte ayakkabıcılar, yine ceket, takım elbise. Hani arayanın istediğini bulabileceği bir nokta. Orijinal ürün genelde bulamayabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Ancak böyle büyük AVM'lere falan gitmeniz lazım. Belki o selamünaleyküm. Ancak oralarda falan bulabilirsiniz. İnsanları habersiz çektiğim için ister istemez gördüğüm zaman böyle bir selam vermek istiyorum ki hani ya niye beni çekiyorsun falan muhabbetine girmesinler. Sonuçta kimse haberi olmadan çekilmek istemez. Ama biz de tek tek herkese soramayacağımız için mecburen böyle bir yol izliyoruz. Burada da değişik bir durum var. Etiketlerde falan fiyatı kolay kolay bulamıyoruz. Kapanmış. Çoğu yer kapanmış. Biz biraz diğer bölgelere gideceğiz diye yetişemedik. Mesela şöyle ayakkabılar etiketinde yazıyor mu? Bakalım. Yok yine yazmıyor abi. Zamanım olmuş olsaydı bir
mağaza var. Bu yurt dışından insanların atıyorum çocukları büyüdü. Belli bir yaşa geldi. Artık onların kıyafeti olmuyor. Bu kıyafetleri bağışlıyorlar. Bir yer var. Götürüp veriyorlar ücretsiz şekilde. Sonra insanlar davay tuda patom vermiyorsa. İnsanlar sonra şey yapıyor bunu. Alıyor işte Irak'tır, işte Suriye'dir bu tür bölgelere gönderiyor. Orada da bu işi alıp getiren insanlar işte ettikleri masrafı da üzerine koyup atıyorum 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar neyse. Denk gelseydi size onu gösterecektim de işte şansımıza denk gelmedi. İnşallah bir dahaki sefer de karşımıza gelirse selamünaleyküm. İnşallah bir dahaki sefer karşımıza gelirse çekeceğim, onu da size göstereceğim ve göreceksiniz yani o insanların giymediği, hani böyle verdiği kıyafetleri burada Irak'ta falan insanlar bir de kapış kapış alıyorlar. Erbil'de öyle değil de burada öyleymiş. Ben sordum. Burada dedi hani o atıyorum sabah 6'da dükkan kuruluyorsa, 7'de dükkan açılıyorsa 2 saat içinde bir şey kalmıyor. Herkes geliyor kendine olanı alıyor. Kendi olmuyorsa kardeşine olanı alıyor. Böyle bir anda bitiriyorlarmış. Burası bir cadde. Arada böyle pasaj gibi olan yerleri de var. Oralara da bakın adam mesela nargilesi burada. Acayip bir nargile hastalığı var. Herkes nargileyi içiyor. İşte şeyden bahsediyordum. Bu arada insanlar, pasajlar var. Pasajların içerisinde dükkanlar var. Mesela şöyle karşıdaki gibi, şöyle parmağımla size göstereyim. Giriyorsunuz, işte oradan diğer tarafa böyle labirent gibi bir sürü lokasyon. Bayağı da böyle şey, temiz duruyor. Hani böyle dağınık mağınık yer değil yani. Belli ki burada hani satılan ürünlerin kalitesi o kadar düşük değil. Bizim orada Adana'dakilerden iyi yani. Adana'nın mısır çarşısından falan çok iyi. Fiyatları girip sormak istemiyorum. Çok zamanımız yok. Hem de fiyatları bizimkilerden genelde pahalı oluyor. Ondan dolayı ben çok şey yapmak istemiyorum. Bu görmüş olduğunuz abla da işte evde yapmış olduğu şekerleri, işte baklava tarzı böyle yiyecekleri getiriyor. Burada işte kendince satıyor. Hani kimisi dolma satıyor, kimisi işte sarma satıyor. Zaten bizim o dolma sarmaya hepsine dolma diyorlar. Bu da Irak'ın böyle yöresel kıyafeti. Irak'ta insanlar genelde böyle giyiniyorlar. Bir yer var, oraya girelim dediler. Arkadaşlar fiyatları sordum. İşte atıyorum 30 dolara var, şöyle 40 dolara var. Atıyorum kimisi 45 dolar. Böyle fiyatlar 30, 40, 50, 60 dolar civarında değişiyor. Onu da size söyleyeyim. Bizim abiler bir şeyler alıyorlarmış. Ben de o boşlukla sorayım dedim. Yani büyük ihtimalle bunları siz giymezsiniz ya. Kalite falan biraz şey oluyor yani, düşük oluyor. Hepsinden bahsetmiyorum da yani buradaki bazı böyle kazaklar falan, kumaşlarına falan böyle bir baktım da pantolonlar falan var böyle. Büyük ihtimalle bunlar kendi yapımları, nakışlarından falan belli oluyor. Çin'den falan mı gelmiş? Büyük ihtimalle Çin'den gelmiş de olabilir. Kendileri eğer üretememişlerse. Kumaşları falan çok iyi değil arkadaşlar. Ben böyle beğenmedim yani aşağısını söylemek gerekirse. Görüntü var ama şey yok, kalite yok. Şu görmüş olduğunuz abiler de hani onların liderleri. Hani kimisi ölmüş, kimisi hayatta. Ama yine de insanlar işte liderlerinin atmıyorlar. Liderlerinin resimlerini asıyorlar. Kimi yerde mesela görmüş olduğunuz resimler var. O resimlerdeki insanlar askerde şehit olanın da resmi duruyor. İşte şu anki belediye başkanıdır, dini liderdir, dini liderin ne bileyim başka böyle birçok işte önemli, onlar için önemli olan insanların resimlerini asıyorlar. Bunu Irak'a gelmiş olduğunuz zaman görebilirsiniz. Zaten geldiğiniz zaman anlayacaksınız. Türkiye'deki gibi değil yani. Arkadaşlar şu ceket 33 dolar. Bunlar komple 33 dolar dedi. Habibi yani 50 dolar. Bu da arkadaşlar 30 dolar, 33 dolar civarında. Yani bu orada 30, 35, 40 dolar civarında bulabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi Hasanlar sağ olsunlar beni bir yere getirdiler. Burada böyle kurabiye tarzı bir yer var. Kurabiye tarzı bir şey yapıyorlar burada. Bu arkamdaki yerde. Ama efsane güzel. Şimdi içeri gireceğim. İzin verirlerse size göstereceğim. Yani bayılıyoruz ya biz. İş yerine falan yiyoruz var ya müthiş. Böyle bir tat yok. Şimdi Irak'ta böyle bir baklava yapan yer var. Burada da kleçi diye bir durum var arkadaşlar. Kurabiye ama efsane. Görmeniz lazım, bayılırsınız. Kleçiyi böyle arkadaş dolduruyor. İçinde böyle hurma falan oluyor. Efsane güzel. Şöyle gelmişken sizlere de çekeyim dedim. Yine böyle kurabiyeler var. Bu mekan gerçekten iyi arkadaşlar. Irak'ta böyle iyi yer bulmak kolay kolay bulamazsınız. Zor ya. Biz bulabildik ama yani her yerde bulmak zor. Burada fiyatlar yazıyor arkadaşlar. Kilosu işte 20 bin, 18 bin. Selamünaleyküm. Burada da böyle pizza tarzı şeyler var. Zahter. Arkadaşlar şimdi iPhone satan yere geldim. Burada arkadaşla da konuştum. Sağ olsun bana bütün bilgileri verdi. Ben buraya yazdım. Şimdi iPhone şöyle. iPhone 16 Ha.
Arkadaş dedi ki ben de çeker misin dedi. YouTube'a onu da koyacağım. iPhone 16 Pro Max arkadaşlar 1180 dolar. 512 1464 dolar. 1 TB de 1666 dolar. iPhone'lar şöyle arkada. Gelirseniz bu kardeşimle burada böyle bir mekan var. Şimdi bir mekana geldik. Mekan karşıda şöyle görünüyor. Bizde onun böyle dışarıda oturan yeri var. Orada oturacağız. Şimdi burada yanımda Muhammed var kardeşim. Luey. Hasan'ı tanıyorsunuz zaten. Cihat abi tanıyorsunuz. Bir Muhammed de burada var. Şimdi bize bir yemek getirecekler. Irak'ta şöyle bir şey var. Size göstereyim tekrardan. Burada böyle geliyor. Burada cacık var. Tekrar size göstereyim. Burada narlı böyle bir şey var. Tadına bakacağım. Burada böyle ekmekle sosla bir yer yapmışlar. Şu da meyve salatası yine. Bu da patlıcana benziyor. Bunların birazdan tadına bakacağım. Sonradan yorumumu yapacağım arkadaşlar. Şimdi yemeğimi bekliyorum. Bir gelsin bakayım ne olacak. Ondan sonra hep beraber tadına bakıp notumuzu vereceğiz. Ama bence %99 iyi olacak. Çünkü genelde beni götürdükleri yerler genelde iyi oluyor. Arkadaşlar bir sürü yemek geldi. Şöyle baksanız abi. Yani hangi birini yiyeceğiz, nasıl bitireceğiz bilmiyorum. Bunun adı şöyle 2 tane kaşıkla getirdiler. İçli köfteye benziyor. Kubba. Buna kubba diyorlar. Şimdi bir tadına bakacağım bakın nasılmış. Bayağı iyi, güzel. Burada da yanında böyle patlıcan geliyor. Şöyle patlıcan, şöyle kızartma, işte turşu, salatalık. Şurada böyle köftemiz var. Burada böyle domatesimiz var. Şunlar efsane oluyor arkadaşlar. Yani bunların içinde tavuk oluyor, et oluyor. Efsane yapıyorlar. Bu da bizim soframız. Bu da bizim cemaatimiz. Cemaat Iraki. Basra. Ehlen ve sehlen. Arkadaşlar yemek bitti. Nargilemiz geldi. Bir yandan nargile, bir yandan da şöyle Irak çayımız var. Yemekten sonra çay da iyi gidiyor, Irak çayı. Böyle. Buranın tadını çıkartıyoruz.